Hayat bir yolculuk gibidir. Çoğu zaman kendi hedeflerimize odaklanır, bir adım önde olabilmek için çabalarız. Ancak bir düşün, bu yolculuğun yalnızca senin adımlarınla şekillendiği bir dünya seni nereye götürür? Ya yolculuk yalnızca seni değil, tüm toplumu dikkate alırsa? Afrika'nın geniş savanlarında bir yabancı, yolda bir grup çocuğun el birliğiyle yük taşıdığını görür. Her çocuk diğerine yardım ederek yükü hafifletir ve birlikte daha hızlı ilerlerler. Yabancı şaşkınlıkla sorar, "Bunu nasıl başarıyorsunuz?" Çocuklardan biri gülümseyerek şöyle der, "Birlikte hareket edersek her yük hafifler." Ubuntu, bu toplumsal birliğin ve ortak yaşamın felsefesidir. İnsanların birlikte var olma gücünü simgeler. Ne bir doktrin ne de soyut bir düşünce. Aksine yüzyıllar süren bir deneyimin sonucu. Bir insan diğer insanlarla birlikte insan olur diyen Ubuntu, bize sadece bireysel hırslarımızla değil, aynı zamanda kolektif sorumluluk ve dayanışmamızla var olduğumuzu hatırlatır. Belki de modern dünyada kaybettiğimiz bu bağ bize aslında insan olmanın derin anlamını hatırlatabilir. Ubuntu felsefesi yazılı bir kitapta ortaya çıkmadı. Ne bir filozofun kaleminden ne de dini bir metinden doğdu. Aksine Afrika kıtasının binlerce yıl süren sözlü kültürünün, yaşam deneyimlerinin ve topluluk içi ilişkilerinin içinde şekillendi. Umuntu gumuntu gabantu, yani bir insan ancak diğer insanlar sayesinde insandır ifadesi Afrika'nın en temel sosyal anlayışlarından biridir. Bu ifade yalnızca bireyin toplumla olan bağını tanımlamakla kalmaz, aynı zamanda toplumun bireye karşı olan sorumluluğunu da hatırlatır. Afrika'da binlerce yıl boyunca göçebe yaşamlar, kabileler arası dayanışmalar, kıtlık zamanlarında ortak hareket etme zorunluluğu ve birlikte hayatta kalma çabası Ubuntu felsefesinin yaşamsal bir ihtiyaç olarak doğmasına neden oldu. Bu bir tür ahlaki ekonomidir. Herkesin refahı, herkesin sorumluluğundadır. Ubuntu bir düşünce olmaktan öte bir yaşam biçimidir. Örneğin bir köyde biri ev inşa edeceği zaman köyün tüm bireyleri bu inşa sürecine katkı verir. Sadece fiziksel yardım değil, moral, bilgi, tecrübe ve yemek desteği de bu sürece dahildir. Çünkü o ev aslında herkesin evidir. Yarın bir başkası ev yaparken o da ona yardım edecektir. Ubuntu budur. Yardım etmek değil, birlikte olmak. Aynı şekilde bir çocuk yetiştirmek de sadece anne babanın sorumluluğu değildir. Tüm köy çocuğun gelişiminde rol alır. Bu anlayış batıdaki bireysel çocuk yetiştirme kültürüne taban tabana zıttır. Ubuntu'ya göre başarı tek başına anlam taşımaz. Eğer sen başarılıysan ama yanında acı çeken biri varsa o başarı eksiktir. Bu yüzden Ubuntu yalnızca sosyal yardımlaşma değil, aynı zamanda bir ahlaki sorumluluk felsefesidir. Ubuntu 5 temel direğe dayanır. 1. İnsan olduğun için değerlisin, yani insanlık. Ubuntu'nun temelinde insanı yalnızca insan olduğu için değerli kabul eden bir bakış açısı yatar. Bu anlayışta bir insanın değeri onun ırkı, dini, dili, statüsü ya da başarısıyla ölçülmez. Doğrudan ve sadece insan olması yeterlidir. Bu ilke modern dünyanın sıklıkla gözden kaçırdığı bir hakikati hatırlatır. Senin acın benim acımdır. Senin mutluluğun benim mutluluğumdur. Ubuntu'nun bu yönü özellikle savaşlardan, ırkçılıktan ve ayrımcılıktan zarar görmüş toplumlarda yeniden bağ kurmanın ve iyileşmenin temeli olarak işlev görür. Herkesin ortak insani özde birleştiğini savunur. 2. Birey topluluk içinde anlam bulur. Yani topluluk. Ubuntu'ya göre birey toplumdan bağımsız düşünülemez. Bireysel kimlik sosyal ilişkilerle, etkileşimle ve birlikte yaşamla şekillenir. Bu Batı'nın birey merkezli anlayışına karşı bir denge unsuru olarak öne çıkar. Batı felsefesinde düşünüyorum, öyleyse varım varken Ubuntu'da sen varsın, öyleyse ben de varım anlayışı hakimdir. Bir kişinin mutluluğu ya da başarısı toplumun refahından ayrı tutulamaz. Bu yüzden köyde bir çocuk ağlıyorsa herkesin sorumluluğudur. Bir yaşlı açsa o açlık tüm köyü ilgilendirir. Çünkü biz yoksa ben de yoktur. 3. Hata yapan dışlanmaz, onarılır. Yani affetme. Ubuntu, kusursuzluğu değil,
insani kusurların onarılarak iyileştirilmesini savunur. Birinin hata yapması, onun dışlanması için değil, daha güçlü bir bağ kurması için fırsat olabilir. Topluluk içinde yanlış yapan biri aşağılanmaz veya yalnız bırakılmaz. Aksine ona yeniden toplumla bağ kurma, kendini dönüştürme ve affetme şansı verilir. Bu anlayışın gerçek bir örneğini birazdan anlatacağım. 4. Ceza değil, onarma önceliklidir. Yani adalet. Ubuntu'nun adalet anlayışı, Batı'daki cezalandırıcı sistemden farklıdır. Burada amaç suçluyu cezalandırmak değil, suçu doğuran koşulları anlamak ve tüm tarafları kapsayan bir onarım süreci başlatmaktır. Toplumdan dışlamak yerine topluma geri kazandırmak ön plandadır. Bu yaklaşım özellikle kabile toplantılarında somut şekilde görülür. Suçlayan da, suçlanan da, tanıklar da bir araya gelir, sırayla konuşur. Amaç kimin haklı olduğu değil, nasıl birlikte yaşamaya devam edeceğimizdir. Onlara göre adalet bir yıkım değil, bir yeniden inşa süreci olmalıdır. 5. Benim iyiliğim senin kötülüğün olmamalı. Yani ortak iyilik. Ubuntu'ya göre gerçek başarı başkasının zararına olmaz. Eğer sen kazandın ama biri bu zafer yüzünden acı çekiyorsa o başarı eksiktir. Ubuntu rekabeti değil, birlikte gelişimi yüceltir. Toplumun her bireyinin mutluluğu diğer bireylerin de sorumluluğundadır. Bu 5 temel ilke Ubuntu'yu sadece bir dayanışma kültürü değil, aynı zamanda ahlaki, sosyal ve politik bir pusula haline getirir. Ubuntu felsefesinin en güçlü yansıması Güney Afrika'da 20. yüzyılda gerçekleşti. Apartheid rejimi yıllarca siyah beyaz ayrımcılığıyla halkı birbirine düşürmüştü. Bu düzen sona erdiğinde intikam bekleniyordu. Ancak Nelson Mandela ve Desmond Tutu beklenmedik bir şey yaptılar. Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu kurdular. Amaç suçluları cezalandırmak değil, toplumu iyileştirmekti. Desmond Tutu şöyle diyordu: Ubuntu varsa geçmişle hesaplaşmak kinle değil, iyileştirme niyetiyle olur. Bu yaklaşım Batı'daki ceza temelli adalet sistemlerinden farklıydı. Suçlu yalnızca suçu nedeniyle değil, neden o suçu işlediği ve nasıl iyileşebileceği üzerinden değerlendiriliyordu. Ubuntu burada yalnızca bir etnik anlayış değil, bir barış politikası oldu. Bir antropolog bir Afrika köyünde çocuklara küçük bir oyun teklif eder. Şu ağacın altında bir sepet dolusu meyve var. Koşun, kim önce ulaşırsa tüm sepet onun olsun der. Çocuklar dizilir, başlama işareti verilir. Ama olan olur. Tüm çocuklar el ele tutuşur ve hep birlikte koşmaya başlar. Ağacın altına hep birlikte varırlar, sepeti hep birlikte açar ve hep birlikte yerler. Antropolog şaşkınlıkla sorar: Niçin en önde koşup tüm meyveleri sen almadın? Çocuklardan biri şöyle der: Ubuntu. Diğerleri üzgünken ben nasıl mutlu olabilirim ki? Bu olay sadece bir çocuk oyunu değil, bir felsefenin nesiller boyunca nasıl bilinçaltına işlediğini ve küçük yaşta bile davranışa dönüştüğünü gösteriyor. Modern dünyada başarı çoğu zaman başkalarını geçmekle ölçülüyor. Ben kazandım, onlar kaybetti. Oysa Ubuntu bize başka bir yol gösteriyor. Ben kazanırsam sen de kazanmalısın. Sen düşersen ben seni kaldırmalıyım. Ancak o zaman gerçekten insan oluruz. Ubuntu belki de unuttuğumuz bir şeyi hatırlatıyor. İnsan olmanın özü yalnız olmak değil, birlikte olmak, bir olmaktır. Bu nedenle Ubuntu felsefesini benimseyen topluluklar kendilerini şu cümleyle ifade ederler: Ben, biz olduğumuz için varım. Bugün bireyciliğin doruğa ulaştığı, ekonomik rekabetin dostluğu gölgelediği, sosyal medyada yalnızlıkların maskelendiği bir dünyada Ubuntu felsefesi yeniden hatırlanmayı hak ediyor. Belki de daha fazla empatiye, daha fazla anlayışa ve daha fazla biz duygusuna ihtiyacımız var. Teknoloji ilerledikçe, insan ilişkileri zayıflıyorsa, bilgi çoğaldıkça bilgelik azalıyorsa, Ubuntu bize şöyle diyor: Dur ve düşün. İnsan olmanın asıl anlamı neydi?